Bali Adası'ndan herkese tekrardan selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şirket açılımıyla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Bazı yeni kurallar var ve değişiklikler geldi. Bunları da sizlere aktaracağım. Şu anda Bali Ada Emlak'ın tam karşısındayım. Burayı yeni açtım. Burası ofis olarak kullanılacak. Sizlere Bali genelinde kiralık dükkanlar, satılık ev ve arsaları sizlere sunmak istiyorum. Sizlere göstereceğim bütün evler freehold, yani süresi sizin olacak şekilde. Kiralık 25 yıllık yani leasehold da var ama ben böyle yerlere bakıp sizlere göstermeyeceğim. Sadece freehold'ları göstereceğim. Ama tabii özellikle biri benimle irtibata geçip de ben işte freehold değil leasehold istiyorum derse o kişiye özel tabii ki öyle yer bulunabilir. Sıkıntı yok. Ama benim göstereceğim bütün evler, bütün arsalar freehold olarak satışta olacak. Bunun için de Bali Ada Emlak açtım Instagram'da. Burayı takip edebilirsiniz. Güncel olarak burada arsaları, evleri ve kiralık dükkanları paylaşacağım. Bilginiz olsun. Ve aynı zamanda da Bali'de benim tur ve danışmanlık şirketim var. O da Bali Turu TR seninle. Eğer burada tatil düşünüyorsanız veya çevrenizde tatil düşünenler varsa buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi sakin bir yere gidip güzel bir kafede oturup sizlere şirket açılımıyla ilgili önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Bu arada artık telefonla çekim yapıyorum ve gimbal aldım. Sarsıntı olsun, mikrofon, yani size en iyi kaliteyi vermek için gerçekten en iyi ekipmanları kullanıyoruz. Bir beğeni, yorumu bana fazla görmeyin. Bu şekilde daha fazla kişiye öneriliyoruz. Sadece ücretsiz bir şekilde beğeni ve yorum yaparsanız bu beni çok sevindirir. Sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek ve bol bol yorum yapmak, arkadaşınızla, dostunuzla paylaşmak veya sosyal medyanızda da paylaşırsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet, size gururla Bali Ada Emlak'ı gösteriyorum şu anda. Böyle sade bir ofis şeklinde. Tabii daha bitmeyen şeyler var. İşte buraya kettle gelecek, işte birkaç tane şeyler gelecek. Sizlere hizmet vermek için böyle bir ofisi açtık. Tabii bekleriz. Eğer buraya gelirseniz çayımızı, kahvemizi içebilirsiniz efendim. Türkiye'de de getirdiğim nazar boncuklu at figürü var. Buraya taktık. Bu arada burası Singaraja, yani benim yaşadığım bölge. Çünkü ben emlak işini, zaten emlak veya işte danışmanlık işini beni YouTube'dan ve Instagram'dan, sosyal medyadan insanlar bulduğu için, yani böyle Denpazar veya merkezi yere açmadım. Çünkü kapı müşterisi burada ne kadar olabilir ki? O yüzden beni zaten hep böyle sosyal medyadan bulup insanlar iletişime geçiyor. Şimdi kafeye geçeceğiz. Size çok önemli şirket hakkında bilgiler vermeye başlayacağım. Evet, geldik. Sevdiğim bir kafe burası. Genelde buraya kahve içmeye geliyorum. Hemen sol taraf deniz. Burası da pirinç terasları. Şu anda ekim yapıldı ve tekrar ekilecek. O yüzden böyle duruyor. Ama burası normalde yemyeşil. Çok güzel. Kahvemizi söyledik. Şimdi oturalım ve size güzel şöyle ortamı da biraz göstereyim. Bak ne kadar güzel değil mi? Baksanıza ya. Sıradan bir kafe. Şu güzelliğe baksanıza. Bu arada görüntüler çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gimbal aldım. Artık titreşim olsun, şey olsun hiçbir şekilde olmayacak. Çünkü çekimde artık telefonla geçtim. Telefonda 15 Pro Max olduğu için görüntüler bence gayet güzel. Evet, kahvemiz geldi. Manzaramız çok güzel. O zaman başlayabiliriz ve şu gimbaldeki şimdi özellikleri biraz çözmeye çalışıyorum. Bak ayarladım, şu anda bana odaklı ve ben hareket ettiğim zaman bak dönüyor. Hiçbir şey yapmadan çok güzel değil mi? Şöyle biraz gideyim. Deneyelim bakalım şöyle. Baksanıza. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Beğendim bak bu işi. Kendi odaklanıyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet, şimdi şirket açılımıyla ilgili hemen size kısa ve öz önemli bilgileri vermeye çalışacağım. Öncelikle şirket açılımı bundan bir ay önce şöyle oluyordu. Yine aynı şirket açılımıyla ilgili bir sıkıntı yok ama oturumla ilgili artık değişik bir sistem var. Bunu anlatacağım sizlere. Şirket açılımı
bir ay öncesinden siz pasaport fotoğrafını gönderiyordunuz ve burada şirketiniz açılıyordu. Biz size WhatsApp üzerinden vergi numaranızı, dosya numarasını hepsini gönderip şirket bekliyordu. Şirket açıldıktan sonra sizin oturum işlemlerinize başlayıp oturumunuzu da alıp size gönderebiliyordu. Bu şekilde geldiğinizde oturum hazır oluyordu. Siz sadece ofise gidip pasaportu bırakıyordunuz, o oturumu onaylıyorlar. Yani bir hafta sürüyor. Siz hiçbir şey yapmıyordunuz. Bu şekilde ilerliyordu. Ancak şu anda şöyle oluyor. Siz yine gelmeden şirketinizi uzaktan açabiliyorsunuz. Sadece pasaport fotoğrafı, şirket ismi ve ne üzerine açacaksınız, faaliyet alanını söylüyorsunuz. Biz şirketinizi açabiliyoruz. Eskiden bu süreç 3 ay sürüyordu çünkü oturum işlemleri de vardı. Artık 2 aya bitiyor. Çünkü oturum iznini artık uzaktan halledemiyoruz. Yani buna izin vermiyorlar. Şöyle oluyor, şirketiniz açılıyor. Biz size şirket evraklarınızı, vergi numaranızı, dosyaları hepsini gönderiyoruz WhatsApp üzerinden. Şirketiniz hazır bekliyor. Sizin gelmek zorunluluğunuz yok. Yani 3 ay içerisinde gelmen lazım, 6 ay içerisinde gel. Öyle bir zorunluluk yok. Ne zaman gelirsen buraya, Bali'ye, ondan sonra oturum işlemlerine başlıyorlar. Bu süreçte yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra sizin bir kere çıkış yapmanız gerekiyor. Böyle bir sıkıntı çıktı. Şöyle bir şey, yani sıkıntı değil de yani uğraştıracak. Mesela Malezya veya Singapur'a gidiyorsunuz veya Tayland fark etmez. Gidiyorsunuz. 5 günle 12 gün, 14 gün arası çıkıyor. Yani yaklaşık ortalama 10 gün sürüyor. Sizin oturumunuz çıkıyor, daha sonra gelebiliyorsunuz Bali'ye. Artık 2 yıl oturumunuz hazır. Bu şekilde oluyor. Yeni bir düzenleme daha geldi. O da bayağı bir kişi bunda sıkıntı yaşadı. Kimisinin işte okulda çocuğu var, kimisinin iş yeri var, kimisinin hani 10 gün kalmak istemiyor veya 2 hafta kalmak istemiyor yurt dışında veya başka bir ülkede diyelim. Onlar için de şöyle bir şey çıktı. Eğer siz buraya geldiğinizde Bali'ye, burada evraklarınızı verdiğinizde size şöyle seçenek de sunabiliyorlar. İsterseniz bir gün içerisinde halledebiliyorlar. Yani siz bir gün Singapur'a gidiyorsunuz veya Malezya, sadece bir gün kalıyorsunuz. Ertesi gün oturum hazır ve gelebiliyorsunuz. Ama bu da kişi başı $350 gibi bir masrafı var. Bunu ödüyorsunuz. Hemen bir gün içerisinde halledebiliyorlar. Bilginiz olsun. Bu çok güzel oldu. Yani zaten bir kişi zaten yurt dışına çıksa bu çok güzel oldu. Zaten bir kişi diyelim ki Malezya'ya gitti. 10 gün kalsa otelde işte yeme içme zaten o para gidecek. O parayı hiç değilse verirsiniz acentaya. Acenta onu bir gün içerisinde halledip gelecek. Yani bence daha karlı olur. Veya dersiniz ki ben hayır gider fırsat bu fırsat tatil yaparım Tayland'da. Ondan sonra gelirim benim için fark etmez. O zaman sıkıntı yok ödemezsin. Gidersin orada tatilini yaparsın. Adamlar sana zaten WhatsApp'tan oturumu gönderiyor. Ondan sonra giriş yaparsın. Bir başka mesele de bunda acentamla görüştüm. Son dönemde kulağıma acayip şeyler geliyor. Lokal şirket açma gibi durumlar da varmış. Bunu şöyle tavsiye etmiyorum. Bunu iyi araştırın lütfen. Çünkü lokal şirket açılması çok uyguna geliyor. Yaklaşık işte $1.500-2.000 civarı bir şey. Bu şirkette sizin yetkiniz çok kısıtlı. Artı 2 tane lokal kişi yani yerli kişiyle aynı şirkete sizi kaydediyorlar. Yani sizin burada ev alma, işte arsa alma, işte ne bileyim bu tarz şeylerde yapamıyorsunuz. Buna çok dikkatli olun. Açtığınız şirket türü nedir? Buna bakın PMA diye sistem var. Bu benim açtığım şirket en üst seviyedeki yetkilere sahip. Burada ev satın alabiliyorsunuz, arsa satın alabiliyorsunuz, freehold veya kiralama sistemi. Bunu her zaman söylüyorum. Freehold satış Bali'de var. Süresiz olarak mülk sizin oluyor ve sadece 30 yılda bir devlete bildiri yaparak bunu her 30 yılda bildiri yapıyorsunuz. Ama 30-60 yıl sonra, 90 yıl sonra devlet sizi buradan geri almıyor. Kesinlikle freehold'da böyle bir şey yok. Araştırabilirsiniz. Ve miras bırakıyorsunuz. Liste de oluyor miras. Diyelim ki bir yer kiraladınız 25 yıllığına. Siz çocuğunuza miras bıraktınız. Size bir şey oldu. Çocuğa miras kalıyor o süre dolana kadar. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani burası öyle bir ülke değil yani tutup da size malınıza mı çökecekler? Öyle şey olsa bir sürü binlerce insan gelip burada yatırım yapmaz. Bunu da açıkladık. Peki şirket açma süreci ne kadar sürüyor? Ne kadar bir zaman alıyor? Şu anda 2 ay içerisinde bitiyor.
Tabii bu 1,5-1 ay içerisinde de bitebiliyor ama ben 2 ay demek zorundayım. Çünkü insanlar ister istemez haklı bir şekilde sabırsızlanıyor. 1 ay diyelim ki ben dedim, 1 ay doldu. Ne oldu, bir sıkıntı mı var, açılmadı mı, açılmayacak mı gibi şeyler olabiliyor. O yüzden aslında hiç alakası yok. Prosedür devam ediyor. Şöyle de düşünün. İşte araya bayram giriyor bunların ve burada Bali'de, Endonezya genelinde özür dilerim. Hindu bayramında da tatil oluyor, resmi tatil. Müslüman bayramında da, Hristiyan bayramında, bütün dinlerdeki bayramlarda burada resmi bayram sayılıyor. Sizin de burada resmi işleriniz olursa, gerek şirket açılımı, gerek oturum, gerek evlilik, gerek farklı işiniz varsa bunlara dikkat edin. Dediğim gibi bütün dini özel günlerde burada bayram oluyor Endonezya'da. Bunu da kısaca söylemiş olalım. Bu arada kahvemizi de yudumlayalım. Ama nasıl, duyuyorsunuz değil mi? Kuş sesleri, şu arkamızdaki manzara, yani Bali var ya. Zaten bu Bali'deki videoları çektiğimde bana yazıyorlar yorumlarda. Hepsini okuyorum burada. Bak, bütün yorumlarınızı okuyorum. İşte Bali'ye gittin, yüzün gülüyor, sen Bali'ye yakışıyorsun. Ya ben de kendimi Bali'ye yakıştırıyorum ve yüzüm güldüğünü de biliyorum, hissediyorum. Öyle hissediyorum zaten. Ya mesela burada şu anda kaç para harcadım ki ben? Anladın? 20 lira bir kahve aldım, oturdum. Böyle bir zaman geçirebiliyorsun. Hiçbir şey yapma. Git şu deniz sahilde gez, toz. İşte ne bileyim, o kadar güzel yerler var ki fazla para harcamadan da inanılmaz güzel günler geçirebiliyorsun. Ve tabii ki paran da varsa ve para da harcamak istersen yapabileceğin o kadar çok aktivite var ki burada. Bali'de şöyle güzel bir şey var. Bali'nin her yeri ayrı bir güzel. Bunu her videomda hemen hemen söylüyorum. Tekrar söyleyeyim, sizin de aklınızda bulunsun, isimlerini söylüyorum ki belki not alırsınız diye. Kintamani, yanardağdan kaynaklanan o havuzlar var, 45 derece sıcaklık. Orası ayrı bir güzel. O yanardağ manzaralı kafeler, restoranlar, oteller harika. Ubud bambaşka bir level. Her taraf doğa, deniz yok. Singaraca'ya geliyorsun, bu tarafa denizi var, doğası var. Efendim, lokal hayatları görebiliyorsun. Çok güzel. Yani ben en çok zevk aldığım yerlerden bir tanesi. Kuta'nın kendine göre güzelliği var. Seminyak'ın, Canggu'nun kendine göre güzelliği var. Böyle dolu dolu bir ada. Daha bilmediğimiz köşeleri de var. Bak, emin olun, ben burada yaşıyorum. 4-5 ve geze geze ve doya doya yaşıyorum. Ona rağmen benim de daha görmediğim, bilmediğim bir sürü yerler var. Çünkü her zaman yeni bir şeyler yapılıyor, onlar yapılıyor. Ya bunu da size söylemek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bana güvenen, bana ulaşan, benim videomu izleyip bu videodan bilgi almak isteyen insanlara ben doğruları ve bildiklerimi anlatırım. Kim nasıl yapar, kim ne zaman şirketini açar, açar mı, açmaz mı, herkesin kendi kararıdır. Ama şunu söylemek istiyorum, eğer böyle bir planınız varsa bir an önce şirketinizi açın. Ben bunu bir ay önce söylediğimde de bakın yeni kural geldi. Daha önceki videolarımda çok daha kolaydı. Bundan 3 ay önce. Bundan 6 ay önce hem daha ucuzdu hem daha kolaydı. Ama şu anda sürekli daha pahalı ve daha da böyle zorlaşıyor ve zorlaşacak da. Bunlar daha hiçbir şey ama yarın bir gün ciddi değişiklikler bekleniyor. Şöyle bir güzel tarafı var. Diyelim ki sen istiyorsun şirket ama şu anda gelmeyi düşünmüyorsun. Fark etmiyor ki, aç şirketini. Diyelim ki bir ay sonra bir yeni yasa çıktı, bu seni etkilemiyor. Sen bu kurallar ve kanunlarla şirketini açıyorsun. Şirketin hazır bekliyor. Sen 6 ay sonra gel, 1 sene sonra gel, fark etmez ki. Birçoğu da zaten öyle yapıyor. Şu anda benden şirket açanların yarısı hemen geliyor. Diğer yarısı da kimisi 6 ay sonra, kimisi 3 ay sonra, kimisi seneye. Böyle çok var. Ve şunu da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Şunu da hemen kısaca bir belirtmek istiyorum. Son dönemde Bali'de birçok kişi şirket açılımıyla ilgili veya işte buradaki faaliyetlerle ilgili reklamlarını yapıyor, çalışıyor, size de hizmetler sunuyor. Bana böyle çok mesaj geliyor. İşte Serkan şu kişi yapıyor, duydun mu? Bak şu yapıyor, gördün mü? Ben bunu daha önceki videolarımda da söyledim, şu anda da söylemek istiyorum. Bali benim çiftliğim değil. Tabii ki yapsınlar. Yani ben bundan mutlu olurum. Ben öyle bir insan değilim, kıskanç bir insan değilim. Ha, o yapmış, bu yapmış. Herkes kendi nasibini yer. Bana güvenen, beni seven bir kitle var. Bana onlar yetiyor. Ha, ona güvenen ve onu seven bir insanlar, onlar onunla çalışır. O onunla çalışır. Bunlarda hiçbir problem yok. Gelip de bana
Yani böyle bir dedikodu şeyine çevirmeye çalışanlar var. Çok var. İşte geliyor bana yazıyor, gidiyor ona yazıyor, işte geliyor onlara yazıyor. Yapmayın bunu yani gerek yok ki. Ha sen kimden daha böyle kendini yakın hissediyorsun, güveniyorsun? Benim mi? Buyur gel çalışırız, sıkıntı yok. Ha onu mu? Sorun değil, git onunla çalış. Veya başkası mı? Git onunla çalış. Başkası mı? Git onunla çalış. Yani bunda bir sıkıntı yok. Benim hiç böyle bir derdim yok asla. Ha o şirket açmış, bu bunu yapmış, o onu yapmış. Ya böyle bir şey benim takip de etmiyorum. Bak ciddi diyorum, sadece takipçilerim bana sürekli gönderdiği için oralardan görüyorum. Herkesin işi gücü rast gitsin yani ne diyeyim. Yapabilir tabii ki. Burası benim çiftliğim mi? İlk ben bunu yaptım diye bunu başkası yapamaz mı? Tabii ki yapar. Şimdi arkadaşlar restoran açtı şeyde, Ubud'da. Başkası açamaz mı? Benim tur şirketim var. Başkası tur şirketi açamaz mı? Yapamaz mı burada? Ben burada şirket açıyorum. Başkası yapamaz mı? Şirket açamaz mı? Öyle bir şey var mı? Yani bu kafadan kurtulmamız lazım. Herkes kendi işinde, kendi seviyesinde ilerlemeye çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de aynı şekilde. Tekrar söylüyorum. Benden açın, tek adres benim, en doğru adres. Bunu asla demiyorum. Bana güveniyorsanız, beni seviyor sayıyorsanız, benimle çalışmak istiyorsanız buyurun gelin yapalım. Başkasıyla yapmak istiyorsanız hiç problem değil. Bu arada açtığım emlak ofisine inanılmaz talep var. Zaten bu emlak ofisini açma veya bu işe girme sebebim zaten çok talep olduğu için. Yoksa niye böyle bir şey açayım? Bir sürü benden şirket açan insanlar işte bana arsa bak, bana ev bak, bunu bak, onu bak. O zaman dedik ki biz bunu profesyonel bir şekilde yapalım, şirketimizi kuralım. Kurduk, açtık ve artık burada yasal olarak profesyonel şekilde sizlere hizmet vermekten gerçekten çok memnunum. Yani ilk Türk burada bu şekilde Singaraca'da bir yer açıp Bali genelinde ev, arsa uyguna. Yoksa ben de biliyorum size 100 bin, 200 bin dolarlık yerleri göstermeyi. Ben size bir tane öyle yer göstermem, hayır. Çünkü benim amacım burada sizlere 150 bin dolar, 200 bin abartılmış fiyatta olan yerleri göstermek değil. Benim amacım burada size uyguna, kimsenin bulamadığı uyguna yerleri lokal kişileri kullanarak, yani kayınbabamı kullanmak demek de çalışarak, onların bu çevresini kullanarak bu uygun yerleri bulup sizlere sunmak. Zaten benim farkım bu olsun istedim. Yoksa ben de biliyorum gidip orada efendim 150 bin dolar, 200 bin dolarlık pahalı yerler işte burası var, orası var demeyi. O değil amacım. Benim amacım size 20 bin dolara ev bulmak, 30 bin dolara, 50 bin dolara, 60 bin dolara yerleri bulmak. İşte ev normalde turist gitse 90 bine alacağı yeri ben size 60 bine almak istiyorum. 100 bin dolarlık yeri ben size 75 bin dolar almak istiyorum. 25 bin dolar kar edeceğiz. Ben de oradan tabii ki kazancımı alacağım. Bu. Yani win-win, kazan-kazan. Bu şekilde düşüncemiz var. Size bunları parayla anlatmayacakları bazı önemli bilgiler de vermek istiyorum. Eğer size şirket açılımı ve oturum için 2.000 dolar, 3.000 dolar para istiyorsalar bilin ki bu şirkette bir sıkıntı var. Neden? Çünkü bu mümkün değil, bu fiyatlara açmak. Yani 2.000 dolara size hem oturumunuzu hem de şirketinizi açamazlar. Böyle bir şeyin imkanı yok çünkü fiyat belli. Sadece oturum 1.400 dolar. 2 yıllık oturum 1.400 dolar. Tamam mı? Şimdi sizin şirket dediğim o en üst leveldeki şirket, yani tüm haklarınızı bunlarla beraber siz 4.000 doların üstünde bir rakam ödeyeceksiniz. Tamam mı? Bunun altındaki şey de ya size lokal şirket açılabilir veya farklı yetkileri olan şirketler açılabilir. Buna dikkat edin. Şirket türü nedir? Ne gibi yetkileriniz var? Bunları çok iyi öğrenin. Ondan sonra tabii gözü kapalı açabilirsin. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama buna dikkat edin. Şimdi böyle yeni şeyler çıktı. Bu yoktu. İşte bu son dönemde birkaç aydır işte lokal şeyler açılıyor. Ha şunu da söyleyeceğim. Şimdi ben Instagram'da bu arada eğer takip etmek isterseniz Serkan Güler Official. Burada sürekli storyler ve paylaşımlar oluyor. Takip edebilirsin eğer kullanıyorsan. Yeni bir şey daha var. Şu anda Bali'de popüler yapılıyor. Bunu Ruslar çok yapıyor. Özellikle Ruslar çok yapıyor. Kahvemiz geldi bir tane daha. Thank you. Şimdi benim şirketim var ya veya sadece ben değil. Diyelim ki sen şirket açtın ya. Sen şirketinin adına 8 kişiye oturum alabiliyorsun. Bu ailen olmak zorunda değil. Arkadaş, dost,
farklı biri, farklı pasaport milletten biri hiç fark etmiyor. Alabiliyorsun. Şimdi şöyle oluyor. Mesela sen Bali'ye gelmek istiyorsun ama şirket açmak istemiyorsun. Burada ev falan almak istemiyorsun veya burada bir yatırım yapmak istemiyorsun ama oturum alıp burada yaşamak istiyorsun. Bir gelirin vardır. Borsa yapıyorsundur. İşte ne bileyim bir gelirin vardır. Emeklisindir. Eğer bu şekilde 2 yıl oturum ve daha sonra uzatabiliyorsun tabii. Almak istiyorsanız hiç şirketle falan uğraşmıyorsunuz. Şirkete kaydediliyor ama güvendiğiniz bir kişi ise yaptırın. Şimdi diyelim ki bir kişiye ulaştın, adam tamam yaparım ama seni hangi şirkete kaydediyor o önemli. Çünkü sen ona bağlısın. Ben daha önce uyardım dedim bak yapmayın dikkatli olun. Ama güvendiğiniz bir kişi ise gözü kapalı yapabilirsiniz. Hem daha uyguna geliyor. Vergisi yok, şeyi yok. Ama şöyle bir tehlike de var. Bazıları mesela şey yapıyor. Şirketi seni kaydettiriyor. Sana vergiyi de ödettiriyor, onu da ödettiriyor. Böyle bir şey bak benim şu anda 6 kişiye daha yapabilirim. Eğer burada iş faaliyetinde bulunmak istemiyorsan, sadece oturum almak istiyorsan bana ulaşabilirsin. Şirket açmadan 3 hafta içerisinde senin oturumunu hazır edebilirim. Eğer siz de bunu isterseniz bana ulaşabilirsiniz ve size 3 hafta içerisinde oturumunuzu alabilirim. Bankada hesap açabilir, motor veya araç alabilirsin bu şekilde ama ev satın alamazsın, iş yapamazsın. Eğer ev de satın almak istiyorsan, iş de yapmak istiyorsan, dükkan da açmak istiyorsan o zaman kendi şirketini açman lazım. Eğer benim şirketime kaydolmak istiyorsan ve oturum almak istiyorsan bana ulaşabilirsin veya şirketi tamamen kendi adına açmak, profesyonel bir şekilde burada bütün yasal haklardan faydalanmak istiyorsan bana ulaşabilirsin. 2 ay içerisinde şirketini hazır eder ve oturumu da geldiğinde burada halledebiliriz. Dediğim üzere burada yatırım ve oturma hakkı kazanmak istiyorsanız şirketi bir an önce başlatın. Bakın bunu bilen Amerikalılar, Ruslar, Ukraynalar burada şu anda var ya çatır çatır şirket açıyorlar. Çünkü birçok Rus burada yaşadığı için o onu anlatıyor, o onu anlatıyor. Duyuyorlar ve bunu bildikleri için şu anda inanılmaz yoğun. Ben de size söylüyorum. Söylüyorum çünkü 3 ay sonra artık böyle değil, şöyle çok daha zor ve çok daha pahalı dediğimiz zaman ya keşke benim bundan haberim olsaydı da işte açardım, keşke bunu söyleseydi birisi demeyin diye bakın size anlatıyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var. Bu zaten seçimden sonra, seçim oldu burada. Yılbaşından sonra sürekli aydan aya değişiklikler geliyor ve daha zorlaşıyor. Ama asıl ciddi anlamdaki değişiklikler çok yakında bekleniyor. Bilginiz olsun. Bunu tekrar size yani üstüne basa basa altını çize çize söylemek istedim. Bu konunun dışında da kısaca Bali'de neler yapıyorum size de anlatmak istiyorum. Şimdi burada emlak şirketimizi açtık, ofisimizi açtık. Biraz yoğundum, o işleri hallettik. Ben Endonezya turuna çıkmak istiyorum. Daha önceki bir videomda söylemiştim. Ya ben 20'den fazla ülke gezdim. Çok güzel yerler gördüm ama Endonezya o kadar güzel bir ülke ki, o kadar binlerce adası olan inanılmaz dolu dolu bir ülke. Ben bu ülkeyi çok güzel, detaylı bir şekilde gezmek istiyorum. Bu tura yakında başlamak istiyorum. Birçok ada ve birçok bölge var. Gidip göreceğim ve sizlere de aktaracağım. Bali'de yatırım ve diğer işlerim aslında sistem oturmuş durumda. Benimle işbirliği yapan kişiler zaten ben o kişilerin tarihlerini biliyorum. Mesela adam benimle işbirliği yapıyor diyor ki işte 7. ayın 15'inde geliyor adam biletini atıyor bana. Ben bütün seyahatimi ona göre ayarlıyorum. Yani ben dünyanın öbür ucuna da gitsem 7. ayın 15'inde o adamla işbirliği olduğu için orada oluyorum zaten. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten bir süre Endonezya, Bali'deyim. Bir yere gitmiyorum. Buralarda size çok güzel içerikler hazırlayacağım. Bali'den de sizlere hem Denpasar'da, Ubud'da olsun, merkezi turistik bölgelerde çok güzel videolar hazırlamak istiyorum. Önemli bilgi videoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok kişi burada okul, çünkü buraya taşınmak ve yaşamak isteyen insanlar da okulla ilgili çocukları için bunu çok merak ediyor. Bunu ne zaman yapacağım söz veremem çünkü biraz yoğunum ama videolar çünkü sıralı bir şekilde gelecek. Ama kesinlikle burada özel okullara gidip oradan da sizlere hem fiyat hem de bilgi amaçlı size içerik yapmak istiyorum. Bunun dışında zaten sağlıkla ilgili daha önceki videolarımda var. Bali'deki sağlık durumu nasıl, kendim muayeneye gittim, kaç para verdim, nasıl, hastane nasıl, her şeyi gösterdim. Videolar var, bakabilirsiniz. Oynatma listesinde veya böyle geriye doğru sardığınızda orada görebilirsiniz. Onun dışında sizlere söylemek istediğim
Sizleri seviyorum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Videoyu da fazla tutmayalım. Yani fazla uzatıp da sizi de sıkmayalım. Kısa ve öz değişen şeyleri size anlatmak istedim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bugün size şöyle güzel bir pazar videosu, bilgi videosu çekmek istedim. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Bali'den saygılar, sevgiler. Bana derler miyiz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.